Ya çocuğa diyeceğim zaten böyle hani Fren kolunu nerede kırdın? Fren kolunu Gerede'de yaylada yoldan o dönüşü yapıyordum. Yolun bitiminde kar vardı. Karda orayı suyunu yemiş, altı yumuşak çamur oldu. Hangi ayda oluyor bu? Döneceğim yer dağırdı. Birinci Kışın. ayda. Ocak'ta. Ocak ayında. Bundan 14 ay önce Iron Star Motors'ta servise gelmişti Bayram Bey. Orada tanışmıştık. O zaman 6000 kilometredeydi. Bir röportaj yapmıştık. Özellikle ülkemizde motosiklet almak biraz daha masraflı, pahalı olduğu için insanlar alışveriş yapmadan önce iyice araştırmak ve doğru karar vermeye çalışıyorlar. Bunun için de en önemli şey yorumlar. O işi yapmış, o motosikleti kullanmış insanların fikirleri. Muhakkak. Gelelim Bayram abimizin tecrübelerine. 14 ay 2022'nin Mayıs ya da Haziran ayındaydı. 6000 kilometredeydin. O günden bugüne Ankara dışında gezdiğin yerleri bir anlatır mısın kısaca bize abi? Ankara dışında Türkiye'nin her tarafına gittik. Ne demek? Trabzon'a gittin mi? Efendim? Trabzon'a. Samsun, Giresun tarafına kadar gittim. Giresun, Kemaliye Kanyonuna gittiniz mi? Gittim, evet. Hadi canım. Taşyola gittim. Kapalıydı, videolarım da var Instagram videomda. Efendim Karadeniz, Cide tarafı, Abana tarafı, Ege'de Yalova, Çınarcık, efendim Boca'da da kamp attık. Ayda 2000 kilometre yol yapmış olman lazım. Sen hiç motosikletten inmedin, sürekli gezdin mi yani yaz kış? Gezmeyi seviyorum yani gençlik. Biz de seviyoruz da insanın bazen götü kalkmıyor, rahatsız oluyor, orası burası ağrıyor ya. Sen de olmuyor mu hiç? Ben bir turdan geldiğim zaman 2 hafta hiç motosiklet falan aramıyorum. Oturmak bile istemiyorum, yoruluyorum. Daha önceki videomuzda motosikletten çok rahatsız olmasan da sözünü ettiğin bir selenin yumuşama, rahatlık olayı vardı. O düzeldi mi? Alıştık. Sen mi alıştın, sele mi alıştı? O bana alıştı, ben ona alıştım. Çünkü Öyle ben de bir günde 700 kilometre falan yaptım. Kuşadası'ndan direkt buraya dolaşarak geldim. Sele beni o kadar çok rahatsız etmedi de seninki nasıl oldu acaba? Yumuşadı mı, rahatladı mı? Alıştı, vücut şeye alışıyor. 35.000 şimdiye kadar bir yıldır kaç kez bakıma gittin o zaman? 8.000'de değil 10.000'de mi gittin bakıma? Son 2 bakımı Alanya'da gittim. 25.000 bakımını. 25.000'den sonra garantisini bitirdim, kendim baktım yani. Bujiler değişti. Kendim değiştirdim 30.000'de bujileri. 27.000 kilometrede lastikleri değiştirdim. Lastikler kabak mı olmuştu tamamen? Ya altı düzleşmişti, tam kabak olmadı, güzel lastik. Lastikler Ama bu da güzel değişti. lastik, anlasın bu. Ön dişli, arka dişli zincir takım değiştirdim, Afram. Orijinalinden aldım. Zincir ve dişli takımı. Ve zincir ve dişliler geldiğinde üst üste koydum, karşılaştırdım. Dişlerde hiçbir kayıp yok. Yani dişler değişmesi olurmuş. Sadece Onun için zincir alırım. söylenen şey zaten diş. Zincirle birlikte dişlinin değişmesine gerek yok. Bir dişli 2 ya da 3 zincir değiştirir. Ya dişlinin markadan... Bir de dişlinin uçları vardır ya, o ucunun sivrilmesi lazım. Disk ve balatalar değiştirdin mi? 3 defa arka balata değiştirdim. 3 defa. 3 defa. Ön balata hiç değiştirmedim ben. 6000 kilometredeyken sözünü ettiğin bir olay da titreşimdi. 6. viteste 120'yi geçtikten sonra 6000 devirden sonra depoda titreşim hissediyordum. Onda bir değişiklik var mı? Yok, Sıkıntın aynı mı? Aynı. Rahatsız edecek kadar mı titriyor? Yok, değil. Ben de hissediyorum o titreşimi de. İnsanlar da hep titrer mi diye motosikleti sorarlar ya. Beni hiçbir zaman rahatsız edecek kadar, öyle uyuşturacak kadar bir titreşim hissetmiyorum. Bir şeyi fark ediyorsun titrediğini ama o rahatsız Şöyle etmiyor beni. hatırlarsan, gidonu sıkınca şeye veriyorum, depoya. Hafif de ayak tuşlarında hissediyorsunuz dedim ben. Aynı şekilde yine var. USB çıkışının akımının düşük olduğunu fark ettin mi? Aynen. Şarj etmeye yetmiyor gücü. Zaten ondan aldım bu şeyi. Biraz sonra kalkar Üstündeyken. bakarız. Ben çantayla gittim. Benim çantalar yanlarda Blue Motor'dan aldığım Hepco Baker çantalar. Rüzgara karşı çok sarsmadı ama 140-150 kilometrenin üzerine çıkartmadı çantalar beni. Bir onu fark ettim, rüzgardan dolayı hızımı öyle düşürdüğünü. Ondan sonra çantanın başka bir rahatsızlığını hissetmedim. Soft çantayı ben de düşünüyordum ama ondan da güvenliğinden emin olamadım. Çantayı bıraktığın zaman soft çantayı açmak, falçatayla kesmek herhangi bir şekilde kolay olur diye bana çok güvenli gelmedi. Ama düşmelere, kalkmalara karşı soft çanta daha uygun herhalde. Motora zarar vermeyecek şekilde. Bu devirdiğimde soft çanta vardı mesela ön yan. Aynı yastığın üstüne devrilir gibi devrildi. İki arkadaş kaldırdık.
Çok. Peki bir yerde rahatça bırakıp motosikletini birkaç saatliğine gidebiliyor musun soft çantayla? Kilidi falan var mı? Yok şimdi kilidi üstten fermuar, iki fermuar aynı valizler gibi kitleme aparatı var da adam yandan far çataya taksa yine açar. Sorun değil. Bu kumaş sonuçta yani. Sırayla hangi motosikletleri kullandın? İlk N-Max'ten başladım. Varyatörlü X-Max oldu. Sonra Vestrom aldım. 250. Vestro nedir? Vestrom. Suzuki. Ha, V-Strom. Ha. Dominar. 650'lik miydi? Yok o 250. 250'lik. Dominar aldım. Dominar'dan sonra da bunu aldım. İyi, güzel. En uzun yolun o zaman 600-700 kilometre miydi? Adrasan'a gitmiştim. Evet. Ondan daha uzun yol yaptın mı bir gün Yaptım. içinde? Çanakkale Bozcaada'dan kampı topladık arkadaşlar Aslan'da. Ankara'ya peş peşe 850 kilometre herhalde. Aynı Mola vererek. geldik. Balıkesir'de yemek molası verdik. Afyon'da çay molası verdik. Kaç kilometre? 850 kilometreyi geçkin bir gün kadar. 850 kilometrenin üzerinde Bozcaada'nın yolu içinde. bir günde Geldik. rahatça geldim. O zaman şeyi sormuştum sana, motosiklette değiştirmek istesen neyi değiştirmek istersin diye, sen sadece lastiklerden söz etmiştin. O günden bugüne fikrin değişti mi? Motosiklette rahatsız olduğun, şunu şöyle yapayım dediğin bir düşüncen var mı? O günkü lastik değiştirdiğimdeki şikayetim sesten dolayı, lastik sesinden dolayı. Fakat onun avantajını çok yaşadım. Mesela şehirden kırsal bölgelere doğru gidiyoruz. Mesela o Ilgaz'da yaylalarında, ormanların içinden geçtik. Bir de gittik toprak yola girdik. Yani Kaan'ın gittiği izler verdi. Düşünebiliyor musun? Su eme taşlar kalmış sivri sivri. Orada lastiğin artık faydasını görmeye başlıyorsun. Ya diyorsun işte yol motorunun kullandığı lastik kullansam düz lastik atardı sağa sola falan. Orada, O zaman spor touring'in anlamı kalmazdı Evet. zaten. Bu lastiğin avantajını gördükten sonra tekrar dişi bu şekilde tercih ettim. İnsanlar videonu seni motosiklet almayı düşündükleri için, fikir edinmek için izliyorlar. Java almayı düşünen insanlara ne tavsiye edersin? Java almayı düşünüyorum. Gruptakilere ben yokken tavsiyeler vermişsindir WhatsApp'takilere. Ne diyorsun Tabii insanlara soran genelde? oldu yani özellikle mesaj atıyor. Özelden atıyor. Tavsiye eder misin abi falan. Diyorum ki işte Japon'dan sonra alınacak ilk motor bu. O gün de söylemiştim ben. Bana şu anda Japon'la yan yana koysalar benim için Japon bu hiçbir fark etmiyor şu anda. Artıları var işte o kasetli artık. Çamurluk sivri. Onda olmayan bir sürü özellik bunda var. O erdevat kutusu. He? İlk yardım çantası, pense, bez. Anladım. Acil takım sandığı gibi bir şey. Bir de şu şey işime yarıyor. Dizme rüzgarı engelliyor burada. Bu harika olmuş ya. Aynısından bu tarafta da içine termosumu koyacağım bez versiyonu var onun. O da sol dizimi kapatıyor. O da çok rahat. Telefon Ya şu kendin mi taktın aküye? bunu direkt kendim taktım aküye. Direkt aküden alıyorum. Hiç sigorta çıkışından değil, direkt aküden mi Kendi çektin? sigortası var zaten ayrıca. Ha, boşta bir sigorta mı vardı? Boşta kendi içeride sigortası var. Kaç tane boşta sigorta var motosiklette? Kendisinin orijinali. Galiba 2 tane hiç kullanmadım. Sen onlardan birine bağladın mı? Yok. Direkt aküye bağlı. Kutup başına. Ha, bunun sigortası var. Bunun sigortası. Hmm. Bunun Kutup ucunu- başına bağlamadan motosikletin sigorta panosundan alsan daha iyi değil mi? Motorun aksamını kullanmak istemem. Hepsinin direnci. Bunu kime yaptırdın? Sen kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Kaynağından ayağını. Şu tek tutuculu olduğu için titriyor mu? Evet titriyor. Bu memnun değilim. Bunu çift ayak. Bir de bundaki fark şey abi. Ben şu aradaki hava kanalı var ya, bende mesela mesafe var. Oradan rüzgar giriyor ve buna çarpan şeyi azaltıyor. Şimdi bunun rüzgarı bundan devam etmeye çalışıyor. Sen de ondan da titreşim artıyor. Benimki araya hava alıyor şuradan. Rüzgarı biraz azaltıyor. Soft yan çantaların. Bunları kendim yaptırdım ben. Nerede diktirdin? Çantacıda. Vay canına. Şimdi onun- şehir içinde normalde korumasız gezmem ama bir buraya öyle geldim. Ev çok yakın, birkaç kilometre. Sen hiç korumasız gezmiyorsun değil mi? Gezmem. Ama yazın mesela Karadeniz'i tercih ederim. Baharın Antalya ve aşağılara inelim ben. Bu tarafına geçin.
ne güneşi hiç görmedim.